devam ediyoruz. Bu videomuzda da sizlerle yine çok farklı uygulamalarımızdan birini yapacağız. Bir bilgi yarışması düzenleyeceğiz ve bilgi yarışmasında doğru yanıtı verirsek yeşil ledimiz, yanlış yanıtı verirsek de kırmızı ledimiz yanacak. Peki bu uygulama için bize hangi malzemeler lazım? Bir tane pino kontrol kartı, yeşil led modülü, kırmızı led modülü, 2 tane bağlantı kablosu, bir tane de USB kablomuz lazım. O zaman hemen ledlerimizi nasıl bağladığımızı hatırlayarak işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Ledlerimizin üzerinde mor renkli bir etiket vardı. Bu da pino kartımız üzerinde mor etiketli alanlara bağlayabileceğimizi bize gösteriyordu. Hemen bağlantı kablosunu alıyorum. 1'den 6'ya kadar olan kapılardan dilediğime takabilirim. Yeşilimi 1 numaralı kapıya takıyorum. Kırmızı ledimi de 2 numaralı kapıya takıyorum. Sizler dilediğiniz mor etiketli kapılardan birine takabilirsiniz. Şimdi USB kablomu alıyorum. Bir ucunu bilgisayarıma, diğer ucunu da pino kontrol kartıma takacağım ve bağlantıyı oluşturacağım. Evet, şöyle hemen bağlantısını oluşturalım. Ve bilgisayarımızdan da Emblock programını açıyoruz. Emblock programını açtıktan sonra pino kartımızı kodlayabilmemiz için pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Hemen uzantılara giriyorum ve uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne pino yazıyorum. Ve çıkan eklenti paketini indir diyerek indirme işlemini başlatıyorum. Daha sonrasında uzantılara giriyorum. Pino seçilimi evet seçili ama Arduino da seçili. Arduino ile bir işlem yapmayacağımız için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara giriyorum. Kartlardan Arduino'nun seçilimi evet seçili. Artık bağlantımızı oluşturabiliriz. Bağlan diyorum, seri port diyorum ve çıkan COM değerini seçiyorum. Ben de COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu sizin pino kartınızın bağlı olduğu portun ismi. Evet, seri portum bağlandı diyor. Bağlanayıp aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi de Emblock yazılımı ile pino kartımızın haberleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda daha öncesinden pino kartınızda projeler yaptıysanız ve kodları için yüklediyseniz bu kodların silinmesini sağlıyor. Yani kartınızın beynini sıfırlıyor diyebilirim. Yine bununla birlikte de bir tasarım yaptınız diyelim. Yani bir proje yaptınız. Kodlarından, bağlantısından, her şeyinden eminsiniz ama çalışmıyorsa yine bir aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi hemen hızlıca ledlerimizi bir kontrol edelim. Bakalım ledlerimiz çalışıyor mu? Robotlara geliyorum. Led durumunu değiştir kod bloğunu alıyorum. 1 numaralı ve 2 numaralı kapıya bağladığım için pin numaralarını değiştiriyorum. Ve ikisini de yüksek yap diyorum. Olaylara geldim. Yeşil bayrağı tıkladım. Evet, şu an 2 ledim de yanıyor. Düşük yap diyorum. Ve ikisini de söndüreceğim. Şöyle ikisini de net bir şekilde göstereyim yandığını. Şimdi yeşil bayrağı tıkladım ve ledlerim söndü. Harika. O zaman şimdi bilgi yarışmamızı oluşturabiliriz. Bunun için ekrandaki kuklamı siliyorum ben. Ekrana bir tane karakter ekleyeceğim. Evet. Şu karakterimi uygun gördüm şu an. Ekle diyorum. Evet, şöyle. Birazcık büyütelim. Şuradaki büyüme aracını alıyorum ve büyüttüm. Sahnemize dilerseniz dekorlar bölümünden yazı ekleyebilirsiniz. Şöyle oraya da bir yazı ekleyelim. Bil bakalım diye. Tabii Türkçe karakter kullanmamız gerekiyor. Bil bakalım olacak ya da büyük harflerle yazacağız. Şöyle. Gayet güzel şu anda. Şimdi ise artık yavaş yavaş kodlarımızı oluşturmaya başlayalım. Şimdi ben ne istiyorum? Önce bir ona karar vereyim. Karakterim bana sorular sorsun ve benim de ona verdiğim yanıtlar olsun. Ve benim verdiğim yanıta göre de bana ya kırmızı ledi ya da yeşil ledi yaksın. Yani doğruysa yeşil ledi yakacak, yanlışsa da kırmızı ledimizi yakacak zaten. Hemen geliyorum. Şimdi karakterimin ilk etapta soru sormasını istediğim için bana soru sormasını sağlayacak olan kod bloğu sizlere göstermek istiyorum. Algılama bölümünden sor ve bekle diye bir kod bloğu var. Mesela hemen bir bunu çalıştıralım sizlere. Yeşil bayrağı tıkladığım zaman ismin ne diye soruyor ve bekliyor ve bana şurada bir yanıt alanı veriyor. Buraya ben dilek yazıyorum ve tik işaretine basarak bu cevabı ona gönderiyorum.
Eğer gönderdiğiniz cevabı görmek istiyorsanız da algılama bölümüne gelip yanıt yazan yere tıklamanız yeterli. Şu an benim yazım gördüğünüz gibi yanıt olarak benim ismim geldi. Aslında bir değişken gibi düşünebilirsiniz. Burada yanıt diye bir değişken oluşturulmuş ve bizim yazı yazmamız o değişkenin içerisine atanmış. Ama şu an şöyle bakmamız yeterli. Yeşil bayrağa tıkladım. İsmin nerede? Yönetmenimizin adını yazıyorum. Murat. Şimdi yanıt yerinde Murat yazacak. Tik işaretine tıklıyorum ve gördüğünüz gibi Murat şeklinde benim yazdığım cevap yanıta gelmiş oldu. Şimdi tekrardan yeşil bayrağa tıkladım. Tabii ben artık her seferinde ismin ne diye sormayacağım. Şimdi benim buradaki soracağım soru şu olsun. Türkiye'nin başkenti neresi diye sorsun. Geliyorum. Türkiye'nin başkenti neresidir? Evet. Diye sorsun ve beklesin. Eğer kullanıcıdan gelen yanıt, yani benden ya da başka birisinden gelen yanıt Ankara ise yeşil ledim yanacak. Fakat farklı bir şehir söylediysem de kırmızı led yanacak. Şimdi buradaki kontrol etme durumunu eğer ise değilse kod bloğuyla yapacağım ben. Sizler isterseniz farklı bir kod bloğuyla, yani eğer ile de yapabilirsiniz. Ama bu sefer 2 tane eğer kullanmanız gerekecek. Eğer ise değilse kod bloğunu aldım. Şimdi ilk bölüme şunu yazacağım. İşlemler bölümüne gittim ve eşitleri aldım. Ne diyeceğim? Eğer gelen yanıt Ankara ise benim hangi ledim yanacaktı? Yeşil ledim. Robotlara geldim. LED durumunu değiştir diyorum. Kaç numaralı ledim yanacak? 1 numaralı ledimi yüksek yap. 1 numaralı ledim yanarken de 2 numaralı ledim ne olacak? Sönük durumda olacağı için geliyorum. Diyorum ki 2 numarayı da söndürmeyi unutma diyorum. Gayet güzel. Ama eğer benim yanıtım Ankara değilse ne olacak? Bu işlemin tam tersi olacak. Ne diyeceğim o zaman da? 2 numaralı ledimi düşük, 1 numaralı ledimi düşük yap. 2 numaralı ledimi bu sefer yüksek yap diyeceğim. Peki doğru olduğuna dair bir cevap da, yani bir yanıt da ister miyiz? Mesela kuklada doğru yaptın desin mi bize? Evet demesini istiyorum. Biraz daha zenginleştirelim. Görünüm bölümüne geliyorum ve diyorum ki şöyle en tepeye tebrikler desin ve 1 saniye beklesin. Yani çok fazla beklemesini istemiyorum. Tekrardan buraya da ne desin? Tebrikler değil. Bir daha düşünelim desin. Bir daha düşünelim desin ve yine 1 saniye beklesin. İsterseniz tebrikler yerine doğru da yazabilirsiniz. Hatta öyle yazalım. Doğru desin, 1 saniye beklesin. Gayet güzel. Bir tane mi soru olsun yoksa bir soru daha olsun mu? Bence bir soru daha olsun çocuklar. Gelelim tekrardan şu hemen birinci sorunun, yani doğru yaptıktan sonra bir soru daha sorsun istiyorum. Algılama bölümüne geldim. Türkiye'nin en kalabalık ili neresidir diye sorsun. Evet. Şimdi buna gelen yanıt da eğer İstanbul ise yine yeşil ledim yanacak ama farklı bir yanıt gelirse de kırmızı ledim yanacak. Şimdi bu işlemi yani buradaki kontrolü de yine eğerse değilse ile yapacağım. Kontrole geldim. Eğerse değilse kod bloğunu aldım ve sorumun hemen altına yerleştiriyorum çocuklar. Pardon, şöyle yeşil bayrakla birleştirmeyeyim. Şimdi buradaki eşitliği sağlamam gerekiyor. İşlemlere girdim yine. Diyorum ki algılamada benim verdiğim yanıt İstanbul'a eşit ise, şurada boşluk kalması, İstanbul'a eşit ise şuradaki işlemleri aynen yapmasını isteyeceğim. Ne yapmasını istiyorum? Görünüm bölümüne gelsin. Doğru diye 1 saniye beklesin. Ama şu bekleme koduyla yazmıştık. Evet. Doğru diye 1 saniye beklesin. Ve yine bana yeşil ledimi yakmasını istiyorum. Led durumunu aldım. 1 numaralı led miydi yeşilledim? Evet. Ve 2 numaralı ledim, 1 numaralı ledim yanarken ne olsun istiyorum? Sönük kalsın istiyorum. 2 numarayı da söndür diyorum. Yani düşük yap diyorum. Gayet güzel şu anda.
Eğer bu soruya verdiğim cevap da yanlışsa yine buranın kopyasını çıkartıyorum. Yani şuradaki değilsenin aynısını yapacağı için bir daha düşünelim diyecek. Kırmızı ledimi yakacak ve yeşil ledimi söndürecek. Bundan fazla soru sormak isterseniz eğer yine şuradaki bölüme, yani İstanbul'a verdiği cevap doğruysa yazan kod bloğumuzun içerisine yeni sorunuzu yazabilirsiniz. Ama ben daha fazla soru sormak istemediğim için kontrole geliyorum ve hepsini durdur diyorum. Ve daha fazla soru sormayacağım için de artık doğru değil de buraya da tebrikler yazmak istiyorum. Eğer iki sorumu da bildiği için aslında. Şimdi yeşil bayrağa tıklıyorum ve ben bu işlemleri sürekli bir kontrol halinde olmasını istediğim için yeşil bayrağa tıkladığım andan itibaren sürekli tekrarların içerisine alıyorum. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. Yeşil bayrağa tıkladım. Türkiye'nin başkenti neresidir diye sordum. LED'lerim yanıyor mu? Şu an yanmıyor. Şöyle göstereyim. Ankara diyorum. Şimdi yeşil ledimi de kırmızı ledimi de alayım. Tike göndermeye bastığım anda göstereceğim. Evet, bastım. Evet, yeşil ledim yanıyor ve kırmızı ledim yanmıyor. Yandığını göremedim. Şu an Türkiye'nin en kalabalık ili neresidir diye soruyor. Hemen yazalım. İstanbul. Evet, şimdi yeşile yolluyorum. Bakalım tekrardan yeşil ledim yandı. Gayet güzel. Şu anda bir durduruyorum. Ve şimdi yanlış cevap verelim. Yeşil bayrağa tıkladım. Türkiye'nin başkenti neresidir demiş. Van diyelim mesela. Bakalım kırmızı ışığımız yanacak mı? Evet, şu anda Van dedim ama kırmızı ışığım yanmadı. Evet, şu anda kırmızı ledimizin yanması gerekiyor. Bir kodlarımızı kontrol edelim. Bir yerde gözden kaçırdığımız bir şey olabilir. Bakalım şu an Pino 1'i düşük yap, Pino 1'i yüksek yap demişiz. Biz 2 numaralı kapıya bağlamıştık. Hemen geliyorum, diyorum ki 2 numaralı kapıyı yüksek yap diyoruz. Buradaki kapı numarasını değişmeyi unutmuşuz. Şimdi tekrardan bir yeşil bayrağa tıklıyorum. Türkiye'nin başkenti neresidir? İzmir diyelim bu sefer. Gönderdim. Evet, şu an kırmızı ledim yandı. Evet, Türkiye'nin başkenti neresidir diye soruyor. Diyorum ki bu sefer şu an doğru cevabı girmek istiyorum. Kırmızının söndüğünü göstermek için. Ankara dedim. Gönderdim. Ve gördüğünüz gibi kırmızı söndü, yeşil yanmaya devam etti. Evet, gayet güzel bir şekilde şu an uygulamamız çalışıyor. Sadece oradaki kapı numarasını değiştirmemiz gerekiyordu. Orayı dikkatten kaçırdık. Sizler de buradaki bilgi yarışmasındaki sorularınızı artırabilirsiniz ve daha da geliştirebilirsiniz. Alanını da geliştirebilirsiniz. Pino ile bu tarz uygulamalar yapmak oldukça kolay gördüğünüz gibi. Yaptığınız bilgi yarışmalarını bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.